Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Bugün biraz kısa tutacağım. Çünkü Amerika'da piyasa kapalı. Amerika tatilde. Ek olarak Birleşik Krallık'ta, yani İngiltere'de de kapalı. Şöyle gösterecek olursak bakın, London Stock Exchange banka tatili var orada da. Zimbabwe'de kapalıymış ama Zimbabwe tabii çok önemli değil. Dünyada enflasyonun en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Dünyada sadece 5 ülkede enflasyon Türkiye'den yüksek. Bunlardan bir tanesi de Zimbabwe oluyor. Evet, ama genel olarak haberlerden biraz bahsedelim. Bir kere en önemli haber o Başkan Trump'ın, evet, bu görüşmeler bir yere varmıyor. O zaman ben 1 Haziran'dan itibaren bu Avrupa Birliği'ne olan gümrükleri %50'ye çıkartıyorum, daha fazla da uğraşmıyorum demesinin üzerine bundan vazgeçmesi oldu ve bunu 9 Temmuz'a erteledi. 9 Temmuz. Tabii 9 Temmuz'a kadar ertelendikten sonra, tabii süre de kısa aslında. Avrupa Birliği gibi böyle çok başlı bir yer nasıl müzakere edecek, ne yapacak? Şöyle haberler geldi. Avrupa Birliği de dedi ki tamam, biz de hızlandıralım bunları dediler. Avrupa Birliği'nden Maros Sefcovic, Howard Lutnick'le, yani aynı zamanda Amerika'daki Ticaret Bakanı'yla bugün görüşecek ve ayrıca görüşmeler hızlandırıldı. Yani hemen böyle tamam, vaktimizi iyi değerlendirelim dediler. Güzel, piyasa için iyi bir şeydir ama görüşmeler tabii daha uzun sürecek, sıkıntılı olacak gibi görünüyor. Başkan Trump gene kendi sosyal medya hesabından birçok ülkeyle görüşüldüğünü, ticaret anlaşması imzalayacağını da söyledi. Scott Bessent da zaten bunları söylemeye devam ediyor ama piyasa bekliyor. Şu ana kadar Birleşik Krallık'la bir anlaşma var. Çin'le bir miktar böyle bir duruldu falan ama ortada elle tutulur net bir şey hala yok. Bir Japonya'yla, bir Hindistan'la, bir Meksika'yla bir anlaşma yok henüz. Ve bunlar da tabii piyasayı geriyor doğal olarak. Yani bu biraz piyasalar için olumluydu. Piyasalar için belki kötü olabilecek, belki insanlar için daha da kötü olabilecek şöyle bir haber var. İsrail, Gazze'nin %75'ini 2 ay içerisinde kontrol etmeyi, ele geçirmeyi düşünüyor. Zaten %40'ını ele geçirmişlerdi. Yani yeni bir saldırı daha başlatacaklar gibi görünüyor. Dünyada tabii bu jeopolitik riskin artması anlamına geliyor. Peki böyle bir durumda o zaman Türkiye'den bahsedecek çok fazla bir şey yok. Yani Türkiye'de düşüş devam etti. Yani belirsizlikler devam ediyor Türkiye'de. Şu üçgenin içerisinde sıkışmaya tekrar devam edecek gibi görünüyor ama şu Ichimoku beni rahatsız ediyor. Şöyle söyleyeyim, yani şu Ichimoku'nun altına gelmesi, kırılması, haftalık kapanışların 9200'de olmaya başlaması daha düşük seviyeleri getirebilir. Bu sefer bu 8600 seviyeleri de tekrar gündeme gelebilir. Yani kötü olur öyle bir şeyler olursa. Dolar bazında da endekse ben bakıyorum, biliyorsunuz. Dolar bazında baktığımda da yani öyle çok iyi ya da kötü bir durum görmüyorum. Yani bu omuz baş omuz kırılması için zaten şu 232 doların kırılması gerekiyor. Yani o da deminki bahsettiğim senaryoyla tutarlı gözüküyor ama şu anda öyle bir şey yok. Buralardan da yukarı dönebilir pekala piyasa. Amerika kapalı dedik, ancak vadeli işlemlerde güzel yükselişler gördük. Yani şöyle vadeli işlemlerde düşmüştü. Bakın Cuma günü. Fakat bugün vadeli işlemlerde güzel bir yükselişler gördük. Yani herhangi bir gelişme olmazsa, nötr devam ederse piyasa yukarıda açacak bu durumda. Açmasını bekleriz, daha doğrusu Salı günü Amerika'da. Ve o geçen hafta Perşembe, Cuma günkü düşüşte tamamen geri alıp üzerine de koymuş olarak açacak. Yani hedge fonlar
Bir alım fırsatı elde edemediler. Siz ne yapmalısınız? Valla şu 6.000 geçilmeden bence almamalısınız. Elinizde varsa da tutmaya devam etmelisiniz. Çünkü biraz aşağı gelecek olursa hedge fonlar alacaklar. Fakat 6.000'e gelirse de shortlayacaklar, yani kısa pozisyonu açacaklar. Onu da öyle bir şey yapmalarını da bekliyorum. Ancak 6.000 geçerse o zaman daha fazla inatlaşmayacaklar piyasayla, alacaklardır diye düşünüyorum. Önünde sonunda o fonlar gelip alacaklar. Yani hep böyle arkasından bakacak değiller. Bir noktada biz yanlış yaptık deyip gelir adamlar. Alacaklar. Ama şu mumda sattılar. Yani şu 5.000'in altına inince 5.000'den itibaren sattılar. Ondan sonra da şu yükselişler satış fırsatı dediler. Bir sürü analistler, yabancı analistler medyada konuştular. Satış fırsatı dediler. Yükselişi tamamen kaçırdılar. Onlar geri gelecek. O yüzden endişeli değiliz. Ama şimdi yeni alım önermiyoruz. Biraz daha düşebilir. Aldınız, tutun. Çok güzel. En son beni dinleyip alanlar, şuralardan aldırdım. 5.600'den alanlar kârda şu anda. Şu bölgeden daha önceden almış olanlar, yani Kasım'dan itibaren şu Mart başına kadar alanlar dolar bazında zarardalar. Okey, bu zararlarınızı da kapatacaksınız. Bu artayı da atlatacak Amerikan borsası, ama 2026'dan o kadar emin değilim. Kripto paralardan bahsedelim. Orada da enteresan şeyler oluyor. Bitcoin şöyle bir yukarı gidip geri geldi. Yükselişini sürdürüyor. Beğeniyoruz, iyidir, güzeldir diyoruz. Bitcoin alalım mı diyenlere alabilirsiniz diyoruz. Ether aşağıda 2400 destek, 2700 direnç. Şu anda Ether alımı önermiyoruz. Elinizde varsa tutun. Ripple SATA döndü demiştik. Yeni alım önermiyoruz. Ripple'da gidişatı çok da beğenmiyoruz. Şu 2.37 geçilmeden alım yapılmamalı. Aşağıda da zaten biz satın demişiz ama 2.27'yi de şöyle destek olarak kabul edebilirsiniz. Yani satmamış olanlar, bizi dinlememiş olanlar için söyleyelim. Şimdi altın gümüş rasyosunda yatay bir hareket var bugün. Zaten çok fazla bir şey olmasını da beklemezdik. Gümüş 33.67'yi geçemedi. O yüzden alım önermiyoruz geçilemediği için. Altın şu dirençten geri geldi bugün. Fakat şu anda Amerika'da kapalı olduğu için, İngiltere'de de borsa kapalı olduğu için, yani vadeli işlemlerde açık olabilir, altın şu anda alınıp satılıyor olabilir ama borsalar kapalı olunca birçok yani kişiler de tatil yapıyorlar. Hatta o hafta sonuyla da birleştiriyorlar. Yani tam böyle piyasadaki durumu yansıtmıyor bu ama zaten bu yükselişler neden olmuştu geçtiğimiz hafta altında, onları bir hatırlayalım. Birincisi, Amerika'nın Moody's kredi derecelendirme kuruluşu Amerika'nın kredi notunu düşürmüştü. Onun şokunu yaşadık. Üzerine İsrail İran'a saldıracakmış, istihbarat aldık dedi Amerikan istihbaratı yetkilileri, bize ismini vermek istemeyen yetkililer öyle söyledi dedi işte CNN. Bu haber etkili oldu, jeopolitik risk. Üzerine Trump kalktı, dedi ki yok arkadaş, biz bu Avrupa Birliği ile anlaşamıyoruz ve çok ciddi bir belirsizlik getirdi bu arkasından. Tabii ki o da etkili oldu. Şimdi bugün Avrupa Birliği ile anlaşamıyoruz ve gümrük vergileri arttırıyoruz kısmı Temmuz'a ertelendi. Avrupa Birliği de hemen bugün Latinik'le görüşüyor. O tamam. Moody's etkisi bir hafta geride kaldı. İsrail İran'a vuracaktı. Onun da etkisi geride kalacak. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde geride kalacak. Fakat İsrail Gazze'ye yeni bir operasyon düzenleyecek etkisi devam ediyor. Yani pozitif şeyler de var, negatif şeyler de var. Altın açısından benim görüşüm, yeni alım önermiyoruz. Bir ay evvel onsta satın dediğimiz seviyeye de geri gelmiştir. 3330'daydık işte o zamanlar. Gene o seviyelere geri gelmiştir. O yüzden alım önermiyoruz. 3200'ün üzerindeyken de halen daha satılabilir. Çünkü 3200'ün altında
artık satmayın çünkü oralardan biraz gelebilir tepki yükselişleri dedik ve o yükselişler de geldi. Şöyle şu aşağıdan şöyle geldi. Ama bundan sonraki yükselişler, yani şu pazartesi günkü yükseliş ve ondan sonra salı günkü yükseliş, ki artık perşembe günü geri gelirken bu cuma günkü olaylar, yani şu son mumlardaki olaylar tamamen işte bu jeopolitik risk ve Avrupa Birliği Başkan Trump arasındaki bu gerilim nedeniyle oldu. Bu gerilimin bu hafta içerisinde azalmasını bekliyorum ama İsrail tarafı pek duracak gibi görünmüyor maalesef. Bugünlük de bu kadar.